Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle kolaylıkla kısa sürede yapabileceğiniz bir çanta yapılışını paylaşacağım. 3 tane kare motiften oluşuyor. Daha önce çalışmıştım ama videoda sıkıntı olduğu için çok olumsuz yorum geldiği için ve söz verdiğim için tekrardan farklı bir renk ile yapıp detaylı bir şekilde aktarmak istedim. Hem de eski bir video olduğu için ön plana da çıkarmış olduk. Çünkü çok güzel ve kullanışlı, pratik bir çanta. Ben çok severek kullanmıştım. Turuncu renkli yapmıştım. Yine açıklama kısmına linkini bırakırım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Bu da kahverengi ve açık renk ile kombinleme yaptım. Böyle farklılık olsun diye video içerisinde koyu rengi göremeyeceğiniz için farklı bir ip ile açık bir renk ile anlatım yapıyorum detaylı bir şekilde. Şimdi buradaki kare motifinizi istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben büyük bir çanta çalıştım. Daha küçük kare motif yaparsanız benim 15 sıradan oluşuyor sanırım. Daha küçük bir kare motif yaparsanız çantanız da küçük olacaktır. Şu şekilde bitmiş haliyle ölçümü paylaşmak istiyorum sizlere. Bakın genişliğini ölçtüğümde 44 santim. Şuradan uzunluğunu ölçtüğümüzde en üst noktadan taban kısmına kadar 45 santim. Bu noktadan itibaren ölçtüğümde 22 santim ölçüsünde çalışmış olduk. En son yine aynı renk ile askıyı yaparak çantamı tamamladım. Burada hazır bir askıda tercih edebilirsiniz. Video içerisinde astar kesimini nasıl yapacağımızdan bahsediyorum. Şu an ben de astarlama yapmadım. Ama nasıl astarlama yapılacağını da kısaca bahsediyorum. Ağız kısmına da bir tane çıt çıt dikerek daha kullanışlı hale getirebiliriz. Geniş bir çanta oldu. Dediğim gibi çok kullanışlı oldu. Ben çok beğendim. İplerimden de videonun başlangıcında bahsediyorum. Kağıt iplik ve pamuk makrume ipini tercih ettim. Burada elinizde olan her ipi kullanabilirsiniz. Koton iplik olabilir, sadece kağıt iplik olabilir ya da sadece pamuk makrume de kullanabilirsiniz. Tercih meselesi. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için kağıt iplik ve pamuk makrume ipini karıştırıp kullandım. Dilerseniz sadece kağıt iplik ya da pamuk makrume tercih edebilirsiniz ya da koton iplik de tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde bir kombinleme yaptım. Elimde olan ipleri değerlendirmek istedim. Bakın kahverengi renkte olan ipim pamuk makrume, 2 milim kalınlığında bir ip. Diğer ipim ise kağıt iplik. Birazcık böyle ince bir ip, orta kalınlıkta bir ip olursa örmeniz daha kolay olacaktır. Benim ipim bir tık böyle sert ve ince olduğu için örmekte zorluyor. Videonun sonunda ne kadar kullandığımdan da bahsediyor olacağım. Kısaca bahsetmek istiyorum. Burada saydığımızda kaç sıra boyunca gidiyoruz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sıra boyunca gittim. Benim için yeterli büyüklükte oldu. Dilerseniz bunu daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Tamamıyla tercih meselesi. Bu arada 4 milim tığ kullanarak örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Siz de ipinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz. Şimdi burada 15 sıra kaç santim? Hemen şöyle üçlenmemiş hali henüz. Yaklaşık 34 santim ölçüsünde kare motif yapıyoruz 3 tane. Daha sonra beraber birleştirmesini yapacağız. Burada sadece başlangıçta bir sıra kahverengi gittim. Diğer sıra ise 2 2 2 2 2 2 2 şeklinde devam ediyor. Her renkten 2 sıra yaparak devam ettim. Bunu tabii ki dilerseniz her sırada farklı renk geçişi de yapabilirsiniz. Şimdi beraber motif başlangıcımızı yapalım istiyorum. Bir kenara aldım parçamı. Öncelikle turuncu renk ile başlangıç yapalım. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. 2 seferde döndürdüm. Tığ yardımıyla içerisinden çekerek sihirli halkamı oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Zincirle beraber 3 tane yan yana ikili trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 1, 2,
3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir, tığımızı ipimi bir kez alıyorum. Halkanın içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Halkanın içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım ve bir tane zincir çektim. Baktığımda kaç kez 3 tane ikili trabzan yaptık? 1 2 3 4 kez aynı işlemi yapmış olduk. Şimdi burada halkamı yaparken bırakmış olduğum ipimi bakın çekiyorum. İyice orta boşluk kısmımızı kapatıyoruz. Daha sonrasında ben arkadan herhangi bir yerden tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çekerek düğümleme yapıyorum ki burada zamanla ipimizde bollaşma olmasın diye hemen şöyle düğümledim. Tekrardan ilmeğimi tığıma aldım. Bakın buradaki şöyle birinci trabzanı ya da zincirin tepesinden tığımızı geçiriyoruz. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma. Yandaki trabzanın tepesine geldim. İlmek kaydırma. Bakın 2 kez ilmek kaydırma yaptıktan sonra orta boşluk noktasına kadar gelmemiz gerekiyor. Ama burada renk değişikliği yapacağım için 2 kez ilmek kaydırma yaptıktan sonra hemen diğer renkteki ipimi elime alıyorum. Ve şöyle dibinden düğümleme yapıyorum. Bir tık böyle uzun bırakıyoruz ipimizi. Şimdi turuncu rengimizi kestik. Şu renk geçişi için kesmiş olduğum ipi de şöyle tuttum. Daha sonrasında bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırmamı yaptım. 1 2 3 tane zincir çekerek ikinci sıramın başlangıcını yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 tane trabzan yapmış olduk. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bakın burada birinci köşemizi yapmış olduk. Bu şekilde bizim 4 tane köşeye ihtiyacımız var. 4 tane köşemiz hep aynı şekilde devam edecek. Şimdi bu ipimi gizlemiş, yürütmüş oldum. Burada bakın altta kalmış oldu. En son buradaki iplerinizin tamamını keserek gizleyebilirsiniz. Bakın şöyle. Arada hiç zincir çekmeden bir sonraki bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak ikinci köşemizde yapmış olduk bu şekilde. Arada hiç zincir çekmeden tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak burada 3. köşemi de yapmış oldum. Hiç zincir çekmeden tığ üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen şöyle son boşluğuma geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2
3 tane ikili trabzanımı yaparak 4. köşemi yapmış oldum. İkinci sıramda. Yine arada hiç zincir çekmeden, bakın birinci trabzanın tepesinden, zincirin değil trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 2 sıra 2 sıra şeklinde devam edeceğimizi söylemiştim. Bu sırada renk değişikliği yapmayacağım için bakın bir tane ilmek kaydırma yaptım. Yandaki trabzanın tepesindeyim. İpimi çektim. İlmek kaydırma 2 oldu. Bir zincir çekerek yapmış olduğum köşe boşluğundayım. 3 tane ilmek kaydırma yaparak boşluğa gelmiş oldum. Renk değişikliği yapacak olsak 2 tane ilmek kaydırma yaptıktan sonra ipimizi değiştiriyorduk. Şimdi 3. sıram için 1, 2, 3 tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Bir tane trabzan zincirle beraber 2. Aynı boşluğa döndüm. 3 tane trabzanımı yaptım. Burası bizim köşe boşluğumuz olduğu için köşeler hep aynı şekilde devam ediyor. Bir tane zincir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak köşeyi yapmış oldum. Arada hiç zincir çekmiyorum. Sadece köşe boşluğunda bir tane zincir çekiyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bakın 2 tane köşe arasında bir tane boşluğum var. Boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi arada hiç zincir çekmeden diğer ikinci köşeden tığımı geçiriyorum. Bir tane trabzan devam ettim. Buraya köşe yapıyorum. 2, 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak ikinci köşeyi yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. 2 tane köşe arasında bir tane boşluğumuz var. Buradaki boşluğa 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Köşe boşluğuma geldim. 1, 2, 3 tane trabzan. Bir tane zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2, 3 tane trabzanımı yaptım. 3. köşeyi yapmış olduk. Şimdi 4. köşeye devam ederken tığımıza ipimi bir kez aldım. Aradaki boşluktayım. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Köşe boşluğuma geldim. 1, 2, 3 tane trabzan. Bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2, 3 tane trabzan yaparak köşemizi yapmış olduk, 4. köşeyi. Şimdi burada son bir tane boşluğum var. Yine 2 köşe arasında. Buradaki boşluğuma 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yapamadığım 3 tane ikili trabzan. Daha sonrasında birinci trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma yaparak 3. sıramı tamamladım. Şimdi 4. sıramda yine turuncu rengi geçiş yapacağım. Bir tane ilmek kaydırma yaptım. 2. ilmek kaydırmamı yapıyorum yandaki trabzanın tepesine. 3.'yü yapmadan hemen diğer renkteki ipimi elime aldım. Şöyle dibinden sıkı bir düğümleme yapıp buradaki ipimi kesiyorum. Şimdi 2 sıra boyunca turuncu renk ile devam edeceğiz. İpimi bakın şöyle tuttum. Modelimin üzerine yerleştirdim gizleyebilmek adına. Köşe boşluğundan tığımı geçirdim. İpimi çekip 3. ilmek kaydırmamı yaptım ve köşe boşluğuma gelmiş oldum. Şimdi beraber 4. sıranın başlangıcını yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Bir tane trabzan.
Bir kez daha 2 tane ikili trabzan zincirle beraber 3 tane trabzan yaptım. Bir tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak köşeyi yapmış oldum. Şimdi buradaki ipimizi şöyle arkaya çektim. Keserek gizlemiş oldum ve bu şekilde bakın temizlemiş olduk. Şimdi baktığımda 2 tane köşe arasında bir alt sırada bir tane boşluğumuz vardı. Bu sıramızda yani 4. sıramda 1-2 tane boşluğum var. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane trabzan ve köşe boşluğuma geldiğimde 1 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine dönerek 1 2 3 tane trabzanımı yaparak köşemi oluşturdum. Şöyle bir bakalım istiyorum. Şimdi devamında yine buradaki köşeye kadar 2 tane boşluğumuz var. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye gelince köşeyi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi size bahsettiğim gibi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda birinci trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma yaptım. Yandaki trabzanın tepesine geldim. İpimi çekip ilmek kaydırma ve orta boşluk kısmına geldim. Köşe kısmını yine ilmek kaydırma yaptım. 3 kez ilmek kaydırma yaparak boşluk kısmına kadar geldim. Şimdi burada 5. sıramızı yine aynı renk ile gidiyoruz. 2-3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 tane trabzan yapmış oldum. Bir tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan ve bu şekilde köşeyi yapmış olduk. Şimdi baktığımızda arada 1 2 3 tane boşluğumuz var 5. sıramızda. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan ve köşe boşluğuma geldim. Yine köşe yapıyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak köşeyi oluşturdum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Köşe yaparak başlangıç yaptık. Arada 3 tane boşluğumuz var. 3 tane trabzan, yine köşeyi yaptık. Modelimiz hep aynı şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar geldikten sonra 2 kez ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonrasında renk değişikliğine gidip orta boşluğa da bir tane ilmek kaydırma yaptıktan sonra 3 zincir ile bir üst sıranın başlangıcını yapıyoruz. Dediğim gibi bu şekilde devam ediyoruz. Ben 15 sıra boyunca gittim. İstediğiniz motif uzunluğuna, boyutuna ulaşana kadar devam edip gelelim. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi 3 tane motifimi tamamlayıp geldim ve en son üzerine buharlı bir ütüleme yaptım. Benim ipim yapışma yapmayacağı için direkt üzerine ütüleme yaptım, ama ipinizden emin değilseniz üzerine ince bir örtü örtüp ütüleme de yapabilirsiniz. Ama burada güzel bir ütüleme yapmamız gerekiyor. Esneterek düz bir kare parça elde etmemiz gerekiyor. Ben de esneterek düzgün bir şekilde ütülemesini yapıp geldim 3 tane motifimi. Şimdi motifimizi ütülemesini yaptıktan sonra
Astar kesimini yaptım ama astarın dikimini, sabitlemesini daha sonra yapacağım. Nasıl yaptığımı sizlere bahsetmek istiyorum. Bu noktada kesim yapmamız gerekiyor. Motifinizi tamamladınız. 3 tane parça kestim. Bakın kare parça kestim. Motifimin ölçüsünde 3 tane parçayı kestim. Burada nasıl şekil oluşturuyorsak o şekilde dikmeyi düşünüyorum. Örneğin katladım ortası üçgen parçam için. Şöyle diğer parçam ve buradaki diğer parçam. Bu şekilde yerleştirdikten sonra kıvırıyorum. Öncelikle kenar dikimini yapıyorum. Daha sonra buradaki kısımlardan birleştirmesini yapıyorum ve en son çantaya elde dikiş ile sabitlemesini yapmayı düşünüyorum. Diğer türlü çantamızın motiflerini sabitledikten sonra astar kesimi bir tık zorlaştırıyor. Astarımızı doğru bir şekilde yapamayabiliriz. O yüzden bu noktada kesme işlemi yapmanız gerekiyor. Daha sonra sabitlemesini yapabilirsiniz. Şimdi kare motiflerimiz şeklini beraber oluşturalım. Daha sonrasında sabitleme işlemine geçeceğiz. Şöyle bir tanesini üçgen şeklinde katladım. Bu üstteki kenar parçamız olsun. Sol taraftaki. Orta parçam. Hepsi aynı zaten. Bu da diğer kenar parçamız. Bakın şu şekilde. Şimdi burada nasıl birleştirme yapıyoruz? Ben ilmek kaydırma yaparak birleştirme yapacağım. Dilerseniz sık iğne yaparak birleştirme yapabilirsiniz ya da dikerek birleştirme yapabilirsiniz. Tamamıyla tercih meselesi. Bir önceki çanta turuncu renkli yapmış olduğum çantada sık iğne tekniğiyle birleştirme yapmıştım. Bu çantada ise birleştirme noktam çok belli olsun istemiyorum. O yüzden ilmek kaydırma yaparak birleştirme yapacağım. Şimdi ipimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Şimdi köşe boşluğumuzdan başlangıç yapalım istiyorum. Buradaki köşe boşluğumdan tığımı geçirdim. Karşılık gelen noktadan da tığımı geçirdim. İpimi alttan üste doğru çektim. Şöyle bir tane zincir çekiyorum başlangıç için. Burada sabitleyebilmek adına ipimi. Daha sonrasında yandaki trabzanın tepesindeyim. Bir alttaki ipimin altta kalması gerekiyor. Şöyle düzelttim. Bir alttaki motifimdeki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Üste kadar çekiyorum. Daha sonrasında ilmeğimin içerisinden geçirip ilmek kaydırmamı yaptım. Yandaki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir alttaki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi bakın üste kadar çekiyorum. Daha sonrasında ilmek kaydırma. Yandaki trabzanın tepesindeyim. Bir alttaki trabzanın tepesinden de tığımı geçirdim. İpi yukarıya kadar çekip ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırmamı yaptım. Bir sonraki trabzanın tepesindeyim. Alttaki trabzanın tepesinden ilmeğimi üste kadar çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma. Yandaki trabzan, alttaki trabzanın tepesindeyim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma. Bakın bu şekilde modeller birbirine eşit gelecek şekilde köşe noktamıza kadar şöyle göstermek istiyorum. Buradan başlangıç yaptık. Buradaki köşe noktamıza kadar devam edelim. Şimdi köşe boşluğuma kadar geldim. Köşe boşluktan tığımı geçiriyorum. Bakın bir zincir çekerek yapmış olduğumuz boşluktan bir alttaki parçamdan da yine aynı boşluktan tığımı geçirdim. İpimi üste kadar çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma. Şimdi şöyle arkaya doğru devam edeceğiz. Dönüşümüzü sağladık. Birinci trabzanın tepesindeyim. Bir alttaki noktada da trabzanın tepesinden ilmeğimi çekip ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ve burada aynı başlangıçtaki yapmış olduğumuz gibi ilmek kaydırmalar yaparak bakın şu üstteki köşe boşluğumuza kadar devam ediyoruz. Şimdi köşe boşluğuma kadar geldim. Köşe boşluğundan tığımı geçirdim. Buradaki köşe boşluğundan da geçiriyorum ama
Burada şöyle bir şey yapıyoruz. Diğer parçamızı da alıp sabitlemeye başlamamız gerekiyor. Çünkü köşe boşluğundan başlangıç yapıyoruz. Burada şimdi diğer parçamda şöyle ipimi alta almam lazım yine. Diğer parçamı da elime aldım. Köşe boşluğundan tığımı geçirdim ve 3 köşeden şöyle üste kadar ilmeğimi çekip ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi burada devamında buradaki parçamızla buradaki parçamızın birleştirmesini yapacağız. Hemen şöyle birinci trabzanın tepesindeyim. Yandaki alttaki parçamın trabzanın tepesindeyim. İlmeğimi çekiyorum, çektim ve ilmek kaydırmamı yaptım. Bir sonraki trabzandayım, bir alttaki trabzandayım. İlmek kaydırma. Şöyle düzeltip göstermek istiyorum. Bakın yine eşit bir şekilde trabzanların tepesine ilmek kaydırma yaparak devam ediyoruz. Buradan geçişimiz de bu şekilde olmuş oldu. Şimdi buradan devam edelim köşeye kadar. Köşeden sonra parçamızın arka kısmına dönüyoruz. Şu an büyük olduğu için döndüremedim. Buradaki köşe noktamıza kadar birleştirip geliyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi köşe boşluğuma kadar geldim. Buradaki köşe boşluğumdan da tığımı geçiriyorum. İpimi çekemedim. Üste kadar çekiyorum ve ilmek kaydırmamı yaptım. Daha sonrasında buradaki ilmeğimizi artık örgümüzün iç tarafına çekmemiz gerekiyor. Çünkü birleştirmeyi tamamlamış olduk. Yine bakın aynı boşluktan şöyle yapamadım. Örgümün iç kısmına çektim. Ve burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi kestim. Ve bu şekilde dediğim gibi birleştirmemizi tamamlamış olduk. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Gayet güzel bir birleştirme yapmış olduk beraber. Şimdi askının başlangıcını yapalım istiyorum. Şöyle bir tane zincir çekerek tığımda başlangıcımı yaptım. Direkt çantanın üzerine örme işlemi yapalım. Göz kararı bir kalınlık ayarlıyoruz. Buradaki ilk trabzanın tepesinden başlayalım. Şöyle tığımı geçirdim. Bir yandan ipimi tutuyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki trabzanın tepesindeyim. Sık iğne. Yandaki trabzanın tepesindeyim. Sık iğne. 3 tane sık iğne yapmış olduk. Köşe boşluğumuza geldik. Bir tane sık iğne. Devam ediyorum. Birinci trabzanın tepesindeyim. 1 2 3. Bence yeterli kalınlıkta oldu. 7 tane sık iğne yapmış olduk. Şuradaki ipimizi artık kesebiliriz. Gizlemiş olduk aynı anda. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluktayım. Sık iğne. Ve sondaki sık iğnenin tepesine de gelip bir tane sık iğne yapıyorum. Ve sıra sonunda saydığımız 2, 4, 6, 7 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Örgümün diğer tarafına döndüm. İlmeğimi bırakıyorum. Şöyle döndürdüm. Bir tane zincir. Dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa geliyorum. 1. Yandaki boşluktayım. Ve devam ediyorum sık iğne yapmaya. Ve son boşluğuma da bir tane sık iğne yapıyorum ve 7 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Örgümüzün diğer tarafındayız. Bir tane zincir, dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa geliyorum. Sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Şimdi askı sık iğnelerden ibaret. Burada istediğiniz askı uzunluğuna ulaşana kadar sık iğneler yapmaya devam ediyoruz. Şimdi askı için istediğim boyuta ulaştım. Burada kaç santim kadar bir örme işlemi gerçekleştirdim. Hemen sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 32 santim ölçüsünde örme işlemi yaptıktan sonra ipimizi keseceğiz. Hemen şöyle bir tane zincir çektim.
Ve bir tık uzun bırakıp kesiyorum. Daha sonrasında dikebilmek adına şöyle hemen iğnemi elime aldım. Ve eşit gelecek şekilde başlangıçta nasıl başlangıç yaptıysak hangi noktadan, burada da yine aynı şekilde dikme işlemi yapıyoruz. İlk trabzanın tepesinden iğnemi geçirdim. Şöyle düzelteyim. Daha sonra yandaki sık iğne, alttaki trabzan, iki dal halinde geçiriyorum. Sağlam olması açısından sık iğne, yandaki trabzan, köşe boşluğumuz ve 3 tane sık iğnem kaldı. 3 tane de trabzanım var. Devam ediyorum. Ve bakın bu şekilde dikme işlemimi gerçekleştirdim. Şimdi örgümün iç kısmına döndüm. Hemen şuradan ipimi düğümleme yaparak yok edeceğim. Öncelikle bir düğümleyelim. Daha sonrasında şöyle ara boşluktan iğnemizi geçiriyoruz. Gizliyoruz ipimizi ve keserek yok ettik. Ve bu şekilde çantamızı da tamamlamış olduk. Gayet güzel, kullanışlı bir çanta yapmış olduk. Ben çok beğendim. İstediğiniz her renkte yapabileceğiniz çok kolay bir çanta oldu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.